Herkese merhaba. Bugün yine bir kendin yap videosuyla, daha doğrusu yine bir modifiye videosuyla karşınızdayım. Bugün zaten başlıkta da okudunuz. Bugün bu görmüş olduğunuz sütunlu matkap tezgahını bir dikey freze tezgahına dönüştürmeye çalışacağız. Ama tabii basit bir freze tezgahı olarak değerlendirin. Çünkü çok ağır iş yapmak için uygun olmayacaktır. Zaten videoda birazdan yapımını seyredeceksiniz. Bugünkü videomuzda ben ne yaptım? Gördüğünüz pinol çok fazla salınım yapıyordu. O salınımı gidermek için ufak birkaç modifikasyon yaptım. Bir tane metrik cetvel ekledim. Aynı zamanda bir tane pinol kilidi ekledim. Bir tane tezgaha koordinat sehpası koydum. Bu koordinat sehpasını ben bir Çin sitesinden çok makul fiyata satın almıştım. Siz de satın alabilirsiniz. Zaten linkini videonun açıklamalar kısmında paylaşacağım. Koordinat sehpasını da tezgaha sabitledikten sonra aslında proje tamamlanmış oldu. Dilerseniz şimdi videoya geçelim. Bakalım bu projemizde bizi ne gibi zorluklar beklemiş, ne gibi badireler atlatmışız. Zaten videodan sonra tekrar sizinle beraber olacağım.
Gördüğünüz gibi proje çok başarılı oldu. Bu kadar başarılı olmasını ben de çok fazla beklemiyordum. Ben daha basit işler yapabilirim, daha yumuşak malzemeler işleyebilirim, ahşap gibi, plexiglass vesaire gibi parçalar işleyebilirim diye düşünürken alüminyum ve pirinç işleyebilecek potansiyelde bir tezgah olduğunu görüyorum şu anda. Nispeten yumuşak metaller ile çalışmak için uygun bir tezgah oldu. Tekrar edeyim, böyle bir üstünlü matkap tezgahını basit, parantez içinde, tırnak içinde söylüyorum, basit bir freze tezgahına, dikey freze tezgahına dönüştürebilirsiniz. Bunun için ihtiyacınız olan bir tane sütunlu matkap, bir tane koordinat sehpası, freze çakısı ve olabildiğince el becerisi gerekiyor. Söyleyecek fazla bir şey kalmadı. Aklınıza takılan bir soru olursa yorumlar bölümünden sormayı ihmal etmeyin. Biliyorsunuz ben dilim döndüğünce herkese cevap vermeye çalışıyorum. Aklınıza takılan bir soru olursa yorumlardan çekinmeden sorabilirsiniz. Beni sabırla izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Aboneyseniz de abone ol kutucuğunun yanında küçük bir tane çan resmi var. O çan resmine tıklayarak bu kanaldan gelen bildirimleri almak istiyorum derseniz beni çok mutlu edersiniz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.